Buradan çıkınca bir 5 sene daha gençleşmiş mi olacağım? 10. Şimdi Arap turiste benziyor. Keselim gitsin abi. Allah'ım yarabbim, görmek bile istemiyorum. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Ama bu sefer videonun açılışını yaparken hiç de aslında güldüğüme bakmayın. Heyecanlıyım pek tabii ki ama dünyayı gezmekle ilgili bir video değil bu sefer. Çok uzun zamandır, sanırım yaklaşık 3 sene falan oluyor. Çok ciddi manada böyle saçlarımın döküldüğünü hissetmeye başladım ve bununla ilgili nedense Instagram'da, YouTube'da insanlar sürekli abi işte saç ektir, abi işte şunu yap, abi bunu yap ama o kadar onu yazmaya hani çok belki basittir ama ona karar vermek o kadar zor ki. Lakin artık bu sene dünya turundan önce son zamanlar artık daha da fazla döküldüğünü duştan sonra falan çok hissettim. Dedim ki ben gideyim artık bir saç ektireyim. Aslında saç konusunda hiç takıntılı bir insan değildim ama son zamanlarda sadece böyle elimde o saçları görünce üzülmeye başladım. Sonra internette bayağı bir araştırma yaptım. Bir sürü video izledim. Yazı okudum. Kaynaklara falan araştırdım. Acılı diyen var, acısız diyenler var. İlk 10 gün çok zor geçiyor diyenler var. İlk 3 gün işte saçına falan dokunamıyormuşsun. Çıkma süreci varmış. 2 ayda falan kendine geliyormuş. 8 ayda kendini tam anlamıyla yeniliyormuş falan. Hiçbirini artık düşünmedim. Dedim ki ben bu işi yaptıracağım. Kafama koydum. Bugün itibariyle de biraz sonra bu gördüğünüz zaten az olan, bak tepelerinde falan da yoktu. Zaten siz söylediniz evet biliyorum, yorumda belki 500 tane arka planda görebilirsiniz. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Yazıldı edildi ama kendi kararını vermesi çok kolay bir şey değil. Bugün artık o kararı veriyoruz. Biraz sonra bu saçların hepsi gidiyor. Bu videoyu yapıp yapmam arasında çok ikilemde kalmıştım. Dünya turuna çıktığımda en azından hani Deniz sana ne oldu diye merak ederseniz işte öncesi bu olmuş olsun. Bu videoyu izleyenler ve saç ektirmeyi düşünenler de rehber olsun diye yapıyorum. Birkaç ay sonra çıktığımda bildiğin bir asker tıraşlı bir çocuk gibi olacağız. Artık bir şekilde kökü bizde, yani inşallah çıkacaktır. Hazırsanız bu sefer dünyayı gezmeye değil saç ektirmeye gidiyoruz. Heyecanlıyım. Geldik. Heyecanlanmaya başladım. Şimdi kliniğin olduğu yere geldik. İçeriği falan göstereceğim. Saat 3'te gelin dediler. Ne aç ne tok olacakmışım. Gömlek giymemi istediler. İçinde gömleğim var. Bu kıyafeti sonra daha rahat giymek için. Gidelim o zaman. Konuşamıyorum ya. Yanımda her gezide olduğu gibi refakatçim Nesime de var. Maceraname de var. Hazırız. Yaklaşık 5-6 saatlik bir operasyon olacak. Şimdi kliniğin olduğu yere gidiyoruz. Hazırlıklarla ilgili size birkaç şey de söyleyeceğim biraz sonra. Açlık isteniyor, yani orta açlık isteniyor, gömlek isteniyor, sigara içmeyeceksin, son bir hafta alkol içmeyeceksin, varsa hiçbir tanesini yapmıyorsun, saçlar, damarlar rahat nefes alsın diye. Hepsi hazır. Ekime hazırız şu anda ama şimdi kesecekler, çok üzülüyorum. Ben geçen gün geldim, koronadan dolayı PCR testimi oldum 2 gün kala. Orada bir şey çıkmadı şükür, negatif. Şimdi de artık resmi olarak girişleri yapıp biraz sonra odaya alacaklar. Heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi saç ekiminin yapılacağı odaya geldim. Benden bir kan aldılar, kan testi yapacaklarmış. Şurada ekim olacak. Burada saçımın köklerinin konacağı yer mi? Evet. O kadar heyecanlıyım ki ben son zamanlarda hiç bu kadar heyecanlı bir şey anlamadım. Burada köklerinizi tek tek ayıracağız, dizeceğiz. En son beraber sayabilecek duruma geleceğiz. Bir yandan da doktorum Emre şu an çekimleri yapıyor. Heyecanlıyız. Şu an ilk aşama tamam gibi. Sıradakine gelsin artık. Şimdi doktorum Emre ile beraberiz. Empire'de beraber şimdi ne aşamasındayız? Şimdi çizim işlemi yapacağız. Ön hattımız nereden başlayacak, nasıl ekim yapacağız onu konuşacağız. Yani anlıma göre nereye kaç tane ekeceğini falan bulacağız. Before after mı? Aynen. Allah nasıl olacak? Başınızı öne doğru eğlemişsiniz. Biraz daha. Tam sağ. Tamam. Evet. Şimdi sol. Arkanızı dönebilirsiniz sanırım. Bunların hepsini görmüştüm Instagram paylaşımlarınızda. Evet, öncesine sen nasıl bir Örneklere baksana. Yani örnek Hangi hayal peşinde ya? Abi nasıl? Canım kardeşim sen de hemen İyi. Ne olsun? 3 sene sonra karar verdim. hayatının en doğru kararını verdin. İşlem bittikten sonra beni asla unutmayacak. Arkadaşlar unutmayacak. Hayatının sonuna kadar böyle bakacaksın ya, beni asla unutmayacak. Buradan çıkınca bir 5 sene daha gençleşmiş mi olacağım? 10. 10 mu? Yapınıza göre belirleyeceğiz. Hakan hocam belirleyecek.
Kaşlarınızı bir kaldırın havaya. Zorlayarak. Yüz kaslarınızın bittiği yere göre saç çizgimizi başlatacağız. Burası çok önemli değil mi? Evet. Bundan sonraki görünümümüzü bu belirleyecek. Altın oranı bu belirliyor. Bu kadar mı ince Kaç kaş? saç var? Bu kadar dökülmüş daha doğrusu, yanlış söyledim. Yüz kasını zorlayarak o kadar dökülmüş. Vay be. Ben daha az sanıyordum. Olmayınca öyle zannediyorlar. 3 sene önceki haliniz daha az. Şurada kaşlarını kaldırıp indirdiğinde hareketli ve hareketsiz alan var. Sen kaşını oynatırken belli bir çizgiden sonrası oynamıyor, onun altı oynuyor. O bizim için aslında bir guide, diyor ki buranın üstüne saç çekebilirsiniz, buranın altına inmemeniz lazım diyor. O senin böyle doğal saç çizgini aslında bize fısıldıyor kulağımıza. Bu çizgi senin böyle maksimumda aşağıya inilebilecek çizgi, gayet güzel bir çizgi. Ben tabii hayal edebiliyorum. Yani böyle bakıyorum ya sana. Bu çizginin üstünün saçla dolmuş halini hayal edebiliyorum. Senin için çok bir anlam ifade etmiyor. Böyle Ben üstünün boş halini çok gördüğüm için evet, doğrusunu hayal ben edemiyorum. dolmuş halini görebiliyorum. O yüzden senden daha heyecanlı oluyorum. Kaç tane ekeceğiz bana bugün? Sayı tamamen seninle alakalı Öyle mi? özünde. Yani ensen buna ne kadar izin verecek? Önce bu alanın ne kadar grafiğe ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Şimdi bakıyoruz, diyoruz ki senin burada 4000 grafiğe ihtiyacın var. İkinci aşama senin ensenden 4000 grafik alınabilecek mi ya da bundan daha fazla alınabilecek mi, 5000 grafik neyse yani bir şey. Beni en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi senin açık alanını belki 2-3 kere kapatacak kadar malzeme var sende. Malzeme çok da yanlış yerde. O yüzden çok rahatsız yani. Deniz çok güzel olacak. İnanamayacağız yani. Keselim gitsin abi. İnsan izledikçe, araştırdıkça daha çok canı sıkılıyor. En güzeli yaptırıp geçmek. İnternette kaç gündür araştırma yapıyorum bir yandan. Kendimi hazırlamak için. Arkadaşlar bundan sonra kaçtasın direkten 2000 diyeceğim. Bu alanı dolduracağız şu bölgeyi. Buradan itibaren geriye doğru bir vardan saçlarımız var. Araları seyrek, zayıf duruyor. Bunların aralardaki boş yerlere gireceğiz, boşlukları dolduracağız. Bunun yüzden maksimum çalışacağız. Ne kadar saç alabilirsek alacağız ve ön tarafı bunları nakledeceğiz. Güzel bir işlem olur. Hani burayı doldurduğumuzda siman inanılmaz diye şey diyor. Tuttuğunda da yine fark ediyor. Görsel çok az değişmiş olacak. Başlayalımızda bir sıkıntı. Yok ben abi o kadar istekliyim ki. Bir an önce saçlarımı şöyle yapmak istiyorum. O yüzden bence okeydir. Çok az kaldı. Az kaldı. Şimdi diyor sen çizince fark ettim abi. Çok fark Millet boşa yorum yazmamış. Aynayı tutsana kendini. Haklılarmış yani. Berber aşamasındayız. Bence en acı kısmı bu. Amerikan tıraşı mı yapıyorsun? Makineyle kısaltabildiğimiz kadar kısaltıyoruz. Nasıl yaklaşık? Yani 2 ay. Bu saçı da paket olarak hediye veriyor musunuz? Allah'ım yarabbim, görmek bile istemiyorum. İnsan burada bir şüpheye düşüyor mu? Şu an tamamen bile kendine hiç bakmıyorum. Ben zaten kelmişim ki teknik olarak. Gerçekten bunlar var. Böyle de yakışıklı oldunuz ama şimdi vazgeçmeyin. Böyle de iyiymiş. Böyle de iyiymiş değil. Yok abi ya. Aslında böyle tam gezgin oldum tarz olarak. He? Mutlu olmak için her şeyi yapmak lazım. İmkan varken değerlendirelim. Kesinlikle öyle abi. Ama abi bende hiç saç yokmuş be. Evet, saç kesim işlemi tamamlandı. Bu arada biz operasyonu şu anda Empire'de yapıyoruz. Süreç enteresan. Ben bu süreci açıklama kısmına böyle size biraz da yazarak anlatmak istiyorum. Hani artık kafam böyle. 2 ay sonraki videolarda muhtemelen izlediğinizde nasıl olacak? Kim başlayacak birazdan? Son teknoloji. En çok merak edilen şeylerden biri bu. Canım yanacak mı? Ben ondan en çok korktum. Biliyorum ya, ondan sonra endişe ediyordun. Şimdi abi göstereceğim sana tekniğini. Yeni bir şey var. Basınçla bu anesteziyi derinin altına veriyor. Bu son teknoloji, ağrısız anestezi teknolojisi. Şimdi bir tane cihaz var böyle. Bu cihazı kuruyorlar. Ondan sonra onu önce biz lokal anesteziyi yapmadan hemen önce anesteziyi yapacağımız alana bununla bir böyle şerit halinde geçiyoruz. Sonradan biz tekrar anesteziyi yapmaya devam ediyoruz. Ama senin duyduğun ağrı o kadar minimalize oluyor ki bunu uyguladıktan sonra. Hiçbir şey hissetmiyorsun bak. Mantığı da şöyle göstereceğim şimdi sana peçete üstünde. Bunda bir şey var, bir basınç şeyi var, böyle kolu var. Bunu kuruyorlar. İçinde de lokal anestezi ilacı var. Böyle deriye yaklaştırıyoruz bunu. Tamam mı? Yukarıdan böyle bastığımızda o derinin altına geçiyor. Bak mesela burada bu peçete olduğu için bile şey var yani incecik bir şey böyle tık diye altına geçiriyor. Yani en son teknoloji ağrısız anestezi. Sana da göstereyim istedim yani. Enteresan bir şey bu. Ben en çok bu acı ve ağrı konusunu merak ediyordum zaten. Bakalım şimdi sıradaki gelsin. hadi. Şimdi odaya geldik. Doktorum ne yapıyoruz? Şimdi lokal anesteziye başlıyoruz. Ağrısız anestezi yapacağız ilk önce. Dönör alanımızı uyuşturacağız. Alım yapacağımız bölgeyi. Hazırsanız başlayacağız. Başlayalım. Konforlu anesteziye başladık. Nasıl? Bir ağrı var mı, herhangi bir ağrı? Yok. Yani böyle saçımı çekiyormuş gibi. Çok minimal değil mi? Tamam. Dayanılmayacak gibi bir şey değil yani. Özellikle bunu merak ediyorlar.
Arkadaşlar ne yaptık doktorum? Şu an alım işlemini gerçekleştirdik. Arka tarafta. Arka taraftan göreklerimizi tek tek aldık. Hiçbir şey hissetmedim. Tek bir şey de hissettim. İğne vuruyorsun ya bir şeyi böyle uyuştururken. Makineyle attıktan sonraki süreç var ya. Böyle Evet. hafif böyle yani diş doktoruna gittiğindeki o iğne acısı gibi hafif ama uyuşturduğu andaki gibi. 10 dakikadan sonra başka hiçbir şey yok. O kadar kaç kök aldık arkada? Şu an 4500'ü geçecek gibi duruyor. Ya. Daha sayılıyor. Teker teker Tam alıyor. sayıyı söyleyeceğiz. Onu da gösteririm sonra hiçbir şey hissetmedim. Ekimin yapılacağı yeri de uyuşturacak. Yine ağrısız anestezi kullanacağız. Kafamın arkası o kadar uyuşuk ki başımı dayadığımda sanki havadaymış gibi hissediyorum. Yani bu süreçte herhalde azıcık sızı veren şey şu ağrısız şey olan anestezi süreci. Ama iğneli kısmı olan küçük var ya. Evet. Önceden bu konfor anestezi yokken direkt iğneyle başlıyor. Saç kafaya. Evet. Çok fazla acıtıyordu. Bu bayağı bir ağrı acıyı düşürüyor. Büyük oranda konfor sağlıyor. Burası arkaya göre çok daha kısa sürecek. Ha. Bu muhteşem bir buluş ama ya. Ben bunu başka izlediğim videoların çoğunda görmedim. Yeni mi bu? Yani yeni 1,5 senelik falan. Ya bu nasıl YouTube videosu oldu? Ben gezen adamım normal. Ama ben gezdiğim yerleri de çok kapsamlı anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda o kadar eksik ki internette kaynak. Kendim madem yaptıracağım dedim. Bari birazcık gösterelim detaylıca. Hiç acı hissetmiyorum. Nasıl diyeyim ya? Elektrik verirsin ya kafana. Onu hissediyorum. Güle oynaya kafamın içerisine delik açıyorlar. Deliklerin içine saçlar konacak değil mi? Evet, saçlarınızı yerleştireceğiz. Açılırken sizin suratını alayım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bu kadar basit olacağını bilseydim daha önceden yaptırırdım. Hep şey değil mi? İnternetteki bilgi kirliliği, insanları korkutuyorlar, Evet soğutuyorlar. evet. İlk başta hatta dedim ya internette çoğu şey yani şey diye. Bir ara uyuyordunuz. Uyudum ya bir ara valla. Güzel gidiyor şu ana kadar. Emre hocam gidiyor ameliyat. Evet, gayet güzel gidiyor. Bence çok Biraz kanallarımız da açıldı. Kaç bin tane dikiyoruz? 4900. 4900 tane şu an kafamda delik açıldı. Bir topu düşünün. Şu an kafamda bir top varmış gibi hissediyorum ağırlık olarak. Ama hiçbir acı hissiyat yok. 2-3 gün böyle olacak zaten değil mi? Yarın akşam normale dönmeye Öyle mi? başlar. 20 ila 36 saat arası sürüyormuş. Acısız olacak mı? Evet. Yok, herhangi bir şey olmayacak. Bakalım ben en çok ondan korkuyordum şu ana kadar. Hiçbir şey olmayacak. Saçı gösterebilir miyiz? Gösterebilir misin? Ha, dur bak şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın gençler bunlar benim saçlarım. Evet, Bana benim hep kel saçlarım. diyordunuz, saçın yok diyordunuz ama varmış. Kaç? 4900 tane kök var. 100 tane var. Her birinde 100 tane. O deliklere bunlar konacak işte. O deliklere onu koyacağız. Burada da bana kaç saat oldu hocam? 4 saat oldu mu? 4 saat. Ortalama 2,5-3 saate bitmiş olur. İnşallah bir 7 saat gibi düşünün. Acıktık. Yemek getiriyorlarmış 4. saatten sonra. Böyle zeytin var, domates, salatalık, peynir, içecek bir şeyler. Baya hafif bir şey oldu. Ama çıkışta kebap yiyebilirim değil mi? Yiyebilirsiniz her türlü. Normal hayatıma devam. Tabii devam. Kahve hariç, kahve asitli içecek hariç diğerlerinde sıkıntı yok. Süper. O zaman ben bunları gömeyim. Az sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şu iş bir bitsin. Dünya turunda acısını çıkaracağım gençler. Saçımı sallaya sallaya denize falan gireceğim. Şimdi Arap turiste benzedim. 7,5 saat oldu. Hiçbir acısızı hissetmedim. Uyumuşum. Bayıldım. Serum verdiler zaten. O da çok uyutuyor. Şimdi kafadaki kanlar temizlendi. O yani saçın ekim kısmını size göstermedik. Çünkü kanlı bir süreç. Ama sandığınız kadar kanlı bir süreç değil. Onu zaten göstermek de hoş olmuyor YouTube'da paylaşma anlamında. Ama hiçbir acı hissetmedim yani. Yaptırırsanız siz de aynısını hissetmeyeceksiniz zaten. Şimdi Arap turist olup Cevahir alışveriş merkezinde alışveriş yapabiliriz. Birazdan şimdi kuralları alacağım. Sonra evime gidip dinlenme kısmı birkaç gün sonra yıkama onları da gösteririm. Güzel bir tecrübe oldu. Sonucunda güzel olacağını düşünüyorum. Bak böyle olacak sonra. Evet gençler, uyuşmuş bir haldeyim. Kafam çok güzel ama yine de size bu videoyu yapmaya çalışıyorum. Biz şimdi burada Empaire'e gelmiştik saç ekimi için ve gördüğünüz gibi baştan sona kadar bütün süreci göstermeye çalıştım size de. Çok sağ olsunlar, ilgilendiler de zaten bu saç ekim sürecimi ve kendilerinin linkini açıklamaya koyacağım. Oradan siz de benzerini yaptırabilirsiniz. İnşallah ihtiyacınız yoktur ama yaptırma durumunuz varsa diye söylüyorum. Şimdi süreç 7,5 saat sürdü, bitti. Evime gideceğim. Ve Emre'den çanta alıyoruz şimdi. Bize bir çanta yapmışlar. Yeme içmelik. Sizin yarın kullanmaya başlayacağınız ilaçlarınız. Dosyanın içinde
benim size anlattıklarım, dikkat etmeniz gerekenler. Bilgi belgeniz, garanti belgeniz var. Kaç greft ekilmiş, ne zaman ekilmiş. Garanti belgesini niye veriyorlar, nesi biliyor musun? Neden? Saçın garantisi varmış. Öyle mi? Evet, orada söyledi. Yani bir şey olursa diye mi garantisi? Dökülürse mesela değil mi? Çıkmazsa, Ha. dökülürse öyle bir durum olduğunda tekrardan operasyon yapıyoruz. Güzelmiş bu. Beni motive etti içeride. Etten bir boyun yastığınız, bir de şapkanız var bunun içinde. Kesinlikle. Arabaya falan binerken dikkat et diyor Emre. Çünkü o Evet. ilk günler özellikle dokunduğu an saça çarpacağı için dökülecek saç. Ektiği saç yani bu kadar emek boşa gidebilir yani. Evet. O ama benim hatam. En ama. ufak bir sürtme çarpmadan çıkabilecek durumda ve en önemlisi şu an kafanız uyuşuk. Evet. Arabaya binerken mesafe tayin yapamayabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. Var mıydı sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Sonraki aşamaları da anlatacağım. Emre elinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Tanıştığıma çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Günaydın. Bugün ikinci gün. Dünkü süreci size anlatmıştım. Aslında önce hatta annesi böyle kahvaltı yaparken şeyi konuştuk. Dedim ki ben dişime mesela bir işlem yaptıracağıma saç ektirmeyi tercih ederim dedim. İnanamadı. Çünkü acı olarak nedense bana dişimle ilgili bir operasyon yaptırmak, işte implanttır vesaire daha bence ağrılı. Ya bunda hiç öyle bir şey olmadı. Dün akşam eve geldim. Bunda çok rahat bir şekilde uyudum. Bugün bu verdikleri Empeir'in ilaçlarını kullanacağım. Bir 10 gün sürecek. 10 gün boyunca bir ilaç tedavisi olacak. Değişen günlerde de bakın sonra buna geçeceğiz. Yani saç yıkama kısmına geçecekmişiz. Sonra 6. günde bunu yapacakmışız. 20. günden itibaren de bu saçı besleyen bir serum varmış. Bunu kullanacakmışım. Yani o saçın inceliği vardır ya böyle zayıf. Bu aslında bakımlar saçı kalınlaştırıyor. 2. günümüz böyle geçecek. Bakalım ne olacak? Yarın saç çıkamaya gideceğiz. Dediğim gibi ağrısız hiçbir şey yok. Hiç korkmayın. Ben çok korkuyordum. Yarın saç çıkarttıktan sonra artık iyileşme süreci başlayacak. Bence zoru bitti artık. Azı kaldı. Bence de. Yarın görüşürüz o zaman. 3. gün. Dün biraz krem falan da sürdük. Demiştik 3. gün yıkama olacak diye. Bugün komple bir yıkayacaklar. Nasıl olacak bakalım göreceğiz. Hiçbir ağrısız yaşamadım. Bir o boyun yastığı verdiler ya. Onunla biraz yapması zor oluyor. Böyle arka tarafta hafif bir kanama oldu ama onu zaten demişlerdi sonuçta. Oradan bir sürü saç aldılar ama hiçbir acısız hissetmedim. Ağrısız yok da şu biraz sıkmaya başladı. Şimdi çıkartacaklar onu değil mi? Bir yıkayınca biraz rahatlasın Bence de. istiyorum kafam. Çünkü ilaç falan da var kafada. Yıkayınca ben bile rahatlayacağım. Seni sürekli böyle görüyor musun? Ya bir de şey oluyor. Bu sonuçta kafanın içerisine ilaç enjekte ettiler ya uyuştururken. O da çıkmaya başlıyor kafanın içinden. Alnın tarafından çıkıyor ve onu hissediyorsun böyle bir krem. Hatta hala mesela Biraz şu var an ya. Böyle pul Islak gibi. ıslak değil mi? Değdim. İlaç işte hep onlar. İlaca değdim. Valla saçınızın kıymeti değil mi? Bak biz bir saç için nelerle uğraşıyoruz. Ama hiç acısız yok. O yüzden keyifli geçiyor yani. Şikayetçi değil. Şimdi pansumanınızı açacağım. Hafif bir yanma hissiyatı oluşabilir. Çok normal. Burası belirli bir süre kapalıydı ve şu an oksijenle temasında yanma hissiyatı oluşturabiliyor. Şimdi öncelikle yıkama öncesinde losyon uyguluyoruz. Okçularımla yapıyorum bunu. Herhangi bir sürtme çarpmadan koruyun. Bu şekilde dokunabilirim. Biz dün dokunurken Biz o kadar korktuk ki. Kremi sürerken çok telaş. Alıp losyonumuzu sürdükten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bekleme süremiz oluyor. Nasıl hissediyorsun? Çok farklı bir duygu ya. Böyle kafam şu an hava aldı ya resmen nefes almış gibi hissediyorum. Ama tabii insan korkuyor yani sonuçta. Tabii canım çok normal. İnsan Can yaptırmadığı her şeyden önce bir korkar ya, bu normal. Ya mesela akşam dün arkası kanadı ya. Ben çok korkmuştum. Ama meğerse normal bir şeymiş. Çok hiç umursamadılar bile. Çünkü normalde bey söylemişlerdi. Şimdi yıkama evresi. Burada önemli olan suyun tazeksiz olması ve ısısı. Ne çok soğuk ne çok sıcak değil. Ilık bir su tercih ediyoruz. Yani bas çek şeklinde uygulama yapıyorum. Burada beyaz losyon kalıntıları da kalabilir. Şampuan da herhangi bir şampuan değil zaten. Tabii. Şimdi geçiyorum uygulamaya. Tavluyla yapıyorum. Çok geçmiş olsun. Artık bandaj yok mu? Boyun yastığını kullanıyoruz ama artık tekrar bir pansuman yapımı yok. Saçımı yıkamayacağım yine. 10 gün boyunca böyle bu şekilde yıkamamız gerekecek ama vücudumu yıkayabilirim değil mi? Vücudu yıkayabilirsiniz. 10 gün boyunca baş ve boyundan aşağısı ayrı yıkanacak zaten. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle geçmiş olsun. 4. ve 5. günde kendim evde artık saçlarımı yıkamayı öğrendim ve
Hem kremleri hem şampuanları kullanıyorum. Hiç acılı geçen bir süreç yok. Sadece ilk 2-3 gün o verdikleri yastıklı yatması zordu ve arkadan gelen akıntılar oluyordu. İçindeki ilaçlardan dolayı derinin altındaki vardı ya. Başka hiçbir zorluk yaşamadım. Artık yavaş yavaş saçlar da çıkmaya başlıyor. Evimiz yerinde birkaç gün sonra yavaştan saçlar çıkmaya başlasın. Onları da size artık ne kadar uzadığını göstermeye başlayacağım. Bu 8. günden sesleniyorum. 5. 6. ve 7. günde o verdikleri ilaçlarla artık saçımı yıkamayı öğrendim ve hatta 5. günden itibaren artık ilaç kullanmayı bıraktım. Ağrılarım azaldı ve artık hatta yıkadıktan sonra krem tedavisi de başladı ve saçlarım yavaş yavaş da çıkmıyor. Şu anda başlıyor. Sürece alışmaya başladım. Çok zor geçmiyor şu ana kadar. Allah'a şükürler olsun. Ama hayat o kadar kolay devam etmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Birazcık böyle hayat kalitenizi pek tabii ki etkiliyor. Çok rahat hareket edemiyorsunuz. Başınızı öne eğemiyorsunuz. Yattığınızda hala arkası ağrıyor. Saç çekilen yerler. Tepesini hala hissetmiyorum. O yüzden size böyle güle oynaya çok da böyle laylaylon bir süreç geçtiğini söyleyemem. Çok zorlanmadım bu süreçte ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Yarın artık saç masajı yapılacak. Yavaş yavaş kabuklaşmalar başladı kafamın içerisinde. 10. günde de kafamın üstündeki artık böyle deri kısmındaki bütün kabukları temizleyecekler. Bu saç ekilen yer hala uyuşuk. Bu süreç daha da uzun sürebilir. Yani 10. günde her şey bitmeyecek. O yüzden yavaş yavaş artık alışmaya başladım. Aslında böyle de kafam rahat etmeye de başladı yani. Saçın olmaması da kısa olması da iyiymiş. İnsan böyle daha rahat hissediyor ama alışmak öyle çok kolay değil. Keyifli geçiyor şu ana kadar, zorlanmıyorum. Evden çok çıkmıyorum. Çıkarsam şapka takıyorum. Çok dikkat ediyorum, bir yerde çarpmamaya çalışıyorum. Verdikleri ilaçları zamanında kullanıp düzenli bir şekilde yıkıyorum, aklıyorum, paklıyorum. Bir şekilde velhasıl kelam süreci yönetmeyi öğrendim. Yarın artık tam anlamıyla saçın masajı yapılacak. Sonraki günde kabukları dökeceğiz. 9'da 10'da bakalım neler olacak. Gençler, bugün artık 9. gün masaj günü. Artık saçlara masaj yapılacak. Bakalım ne yapacaklar. Geldik. Gençler, bu sefer bakın yine ilacı sıkıyoruz ve dairesel bir yıkama olacakmış. Düz değilmiş. Masajlı yıkama. Biraz bastırabileceğiz değil mi bu sefer yani? Tabii, yani her gün bu uygulamış olduğum bası biraz daha artabilir ama tırnak vurmuyorum kesinlikle. Yine aynı şekilde parmak uçlarımla yapıyorum bu uygulamayı. Zorlamıyorum. Bu kabuklar kendiliğinden yumuşayıp dökülecekler. Hadi bakalım. İnşallah kabuğu da döktük mü bir şey kalmayacak. I'm waiting at the doorstep, finally.